Herkese merhaba. Yepyeni bir video serisiyle yeniden karşınızdayız. Ben Mikail Peker. Bugüne kadar far tasarımlarıyla beni çok iyi tanıdınız ve 400'ü aşkın videomla sizlere hizmet verdik. 1960 model ve 2018-19 model arasındaki süper spor bir arabayı klasik araçla son model bir aracı bir araya birleştireceğiz. Ve bunun sonuçlarını ben de sizler gibi çok merak etmekteyim. Aracın arka kısmı farklı, ön kısmı farklı ve bir arada nasıl uyum sağlayacağını sizler gibi biz de çok merak ediyoruz ve sabahlara kadar çalışarak aslına bakarsanız ekip arkadaşlarımızla beraber biz bu sonuca ulaşmak için sizlere daha hızlı bir video sunabilmek için ve bunu da kanalımızda zaten part part izleyebileceksiniz. Haftalık bazı yayınlar oluşturacağız. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Sizlerin de yönlendirmesini istiyoruz. Onda da sizlerden de desteğinizi bekliyoruz. Aslına bakarsanız iki tane araç aldık biz. Bu iki tane aracın bir tanesini kupa olarak, yani bu aracı keseceğiz, biçeceğiz, kaynatacağız, yok edeceğiz, kıracağız. Bunu bir ön çalışma olarak aldık. Asıl aracımız da bizim şu anda yan odamızda bekliyor. Burada modeli, tasarımı çıkarttıktan sonra diğer araçla bir birleştirmeyi planlıyoruz. Bu aracın normalde aksamlarında, motor aksamlarında da yenilik yapmayı düşünüyoruz. Burada videonun sürecini bir hesap etmemiz gerekecek. Sizlere çok kısa bir sürede çok güzel neticeleri çıkartmak istiyoruz. Tahminen 10 video civarında biz bu neticeyi sizlere sunmuş olacağız. Bu aracın yapım aşamasında öncelikle satın alırken ve bu aracı oluştururken neler yapabileceğimizi düşünerek aslına bakarsanız bu aracı aradık ve bulduk. Ondan sonra aracı çekicilerle buraya getirdik ve sonrasında da buradan bir arkadaşımız da bize bir kupa hediye etti. Onlar da tasarımı çok merak ediyorlardı. Bu kupayı aldık, getirdik ve şu anda görmüş olduğunuz aracın üzerinde çalışmaları bu noktaya kadar getirdik. Bu noktaya kadar getirmemizin sebeplerinden birisi ilk kasası çürümüş, paslanmış ve dökülmüş olarak biz buraya oturttuğumuzda kasamızı neler çıkabileceğini hayal etmek ve sizlerin karşısına sunabilmek için aslına bakarsanız o halde bir sunum çıkartmamak için bu noktaya kadar biz ilerletmek istedik. Çünkü sizin karşınıza çıktığınızda elle tutulabilir, gözle görülebilir bazı şeyleri ortaya çıkartmamız gerekiyordu. Ve bunun için de gece gündüz çalışarak biz şu andaki bu aracın %30'luk olan kısmını gerçekleştirdik. Ve bunun arka stoplarını ve sistemini birebir orijinallere uygun olarak tasarlamayı düşünüyoruz. Aracın şu an itibariyle A'dan Z'ye içindeki vidasına kadar bunu tamamen siyah yapmayı düşünüyoruz. Ama renk konusunda da arkadaşların bir tavsiyeleri olursa onlar da düşünebiliriz. Şu anda yan tarafımızda bizim arkadaş biraz sonra videoda da görebileceksiniz. 1959 model Volkswagen kaplumbağamız, Volkswagen Beetle'ımız var. Türkiye'de kaplumbağa ama dünya dilinde Beetle olarak geçiyor. Bu aracımızın sistemine bakarak ve yeni model aracın şu anda bahsettiğim güncel spor bir aracın oluşumunun kafamızda bir kurgusunu oluşturduk. Bu kurguda bazı eksenlerde uyumsuzluklar sağladık. Bu bağlamda da aracın tavan kısmını kesmek zorunda kaldık, arka kısımlarını kesmek zorunda kaldık ve bunların neticesinde de bize neler çıkartabileceği konusunda biraz tereddütler yaşadığımız durumlarda oldu. Ve bilgisayar karşısına geçtikten sonra bunların internetteki bazı yazılımlarını, çizimlerine daha doğrusu ulaşabildik. Ama çoğu çizimleri de resim üzerinden AutoCAD'de çizimleri gerçekleştirildi ve bunu mevcut olan 1960 model aracın üzerinde metrelerle ölçümler yapıldı ve bu ölçümlerin neticesinde de biz bunları güncel olan spor aracın ölçekleriyle bir oluşturma sağladık. Bazı ölçeklerde mecbur büyük yapmak zorunda kaldık. Örnek diyelim tavan kısmında biraz yükseklik oluştu
biz bu yüksekliği normalde aracın kendi ebatlarında düşüremiyoruz ve bu bağlamda da bunu o yükseklik boyutuna, formuna uyabilecek olan bazı tasarımlarda da biz kendimiz bir şeyler katarak aracı bu neticede sistemini oluşturduk. Öncelikle bu aracın iskeletini oluşturmamız gerekiyordu. İskeletin de bizim elimizde şu anda bir lazer var. Lazer sistemiyle biz bunların komple kesimlerini yaptık. Ebatlı kesimlerini yaptık ve araca bir iskelet oluşturduk. İskeletini oluşturduktan sonra ara levhalarını oluşturduk ve ondan sonra da tavan kısmını tamamladığımızda arka tampona geçtik. Arka tamponda formlar bizi çok yormaya başladı. Bunun sebepleri kullandığımız bazı parçalarda formları ve eğimleri sağlıklı veremedik. Yani bir nokta %10 eğim sağlarken diğer noktamız %8 oranında eğim sağladı. Bu neticeyle tekrar ikinci tamponumu videolarımızda da göreceksiniz. İkinci tamponu tekrar yapmak zorunda kaldık ve tampon ebatlarını ve sistemlerini oluşturmaya başladık. Şu anda aracın genel heykeli ve genel dizaynı aslına bakarsanız bizde çoğu sistemlerde bir netice çıkartmaya başladı ve bu bağlamda da aracın ön kısmında bir kamera kör noktası oluşturabiliyoruz. Bu aracın arka kısmı ve tavan kısmı tamamlandıktan sonra ön kısımlarını videolarımızda size sunmaya başlayacağız. Aracın ön kısmındaki bazı aksamlarda da mevcut olan çürük alanlar filan var. Bunlarla alakalı da bazı sistemlerde biz burada kendimiz yapabileceğimiz tüm aksamlarda her şeyi kendi ellerimizle yapmak istiyoruz. Burada dışarı bağımlı kalmadan kendi gücümüzle biz neler başarabiliriz? Sizlere bunları sunmak istiyorum. Döşeme ile alakalı dikiş makinesinden tutun şu andaki sistemimizde elektrik aksamına kadar, kaporta aksamına kadar, boya aksamına kadar bunların hepsini sizlere sunmak istiyoruz. Aracın bazı aksamlarında biz fiber aksam kullanmak zorunda kalıyoruz. Şu andaki mevcut kabuk olan kısmında. Fiber olan kısmını sadece kalıp olarak kullanacağız. Şu anda bir de karbonla oluşturmak istediğimiz aksamlar aracın dış kabuk yüzeyi tamamen karbondan oluşturulacak. Bu bağlamda da karbonlarımızı filan da hazırladık. Sizlere daha kısa sürede videonun başında bahsettiğim gibi daha kısa sürede videoyu sunmak istiyorum ben. Modelleme kısmından sonra kalıp kısmına geçene kadar aşamaları videomuzun ilerleyen süreçlerinde göreceksiniz. Bu projemizde kaplumbağa zırhını tavşanın giydiğini düşünerek ve bu şekilde de koşmasını düşündük. Getirme işleminde bir tane oyun vardı. VS mi yazıyordu neydi? O Mortal Kombat mıydı? Öyle bir çizgi atalım. Biz bunu böyle bir birleştirme gibi, ikisinin savaşıymış gibi aslına bakarsanız. İki zıt olan bir sistemin bir arada nasıl zıt olduğunu ve zıt olan bir tasarımın şekillendirilerek nasıl güzel bir neticeye ulaştığını birlikte görmek istiyoruz arkadaşlar. Sizler kadar biz de sonucu çok merak ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.